Siz dedi inandığınız Tanrı'nın dedi merhametli olduğunu mu düşünüyorsunuz dedi. Neden böyle düşünüyorsun dedim. 15-20 dakika sonra çocuk bir açılmaya başladı. Hayat hikayesini anlatmaya başladı bu çocuk. Bak çocuk 15 yaşında. Diyor ki babam annemle beni öyle bir dövüyordu ki her gün ağzımız yüzümüz kan içerisinde yerden ayağa kalkamıyorduk. Annem evi terk etti. Bunu ben de anlatırken yani tüylerim diken diken oluyor bazen. Çok da sinirleniyorum. İsmim Mehmet Sedef, Mersin'de yaşıyorum. Toros Üniversitesi'nde okudum. Aynı zamanda arada bir esnaflık yaptığımız oluyor. Ben Uğur Özden, Karslıyım. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Üniversite öğrencisiyim. Ben Onur, soyadım Akkız. Mersinliyim. Ana da Mersinli, baba da Mersinli. Yörük derler bize. Adım Yusuf, soyadım Arslangiray. 7 senedir hayalhanemdeyim. 4. sınıf öğrencisiyim. Sosyal medya platformunda mesajlara bakıyorum. Abi benim ismim Ozan Bulut. Mersin'de yaşıyorum. Üniversite okuyorum burada. Hayalhanemle nasıl tanıştım? Önceleri çok sıkıntılı bir hayatım vardı. Biraz hızlı bir hayat yaşadım. Bir gün yine arkadaşımla böyle dışarıdayız. Tam böyle takılıyoruz. Yağmur yağdı. Şimdi yağmur yağdığı zaman kullanacağımız şeylere zarar geliyor. Yani kullanamıyoruz. Bir baktık yanımızda böyle ev gibi bir şey. Hemen dedik tamam bu eve girelim biz, böyle küçücük kulübe. Bir odalık bir şey. Kapısı da açıktı, neyse içeri bir girdik. Meğer o ev değilmiş, trafoymuş. Hani trafolar böyle boyarlar ya. Kıvılcımlar çıkıyor böyle. Bir şeyler oluyor. İçeride acayip sesler geliyor. Dedim ki arkadaşıma biz buradan çıkalım ölürüz. Dedi lan ne olacak dedi, bir şey mi? Erkek değil misin, delikanlı değil misin? Şimdi öyle deyince ben de mecbur girmek zorunda kaldım. Neyse girdik. 2 saat boyunca içeride takıldık. Yine aklıma geliyor yani. Oğlum diyorum bak biz burada ölürüz. Gel çıkalım. Tam çıkarken arkadaşım böyle kapıyı araladı. Adımı attı. Ben tam kapıdan çıkacakken hani böyle bir anda karanlıktan aydınlığa çıkınca her yer bembeyaz olur ya. Bir anda bembeyaz oldu ve ben de film koptu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Meğer orada bana elektrik çarpmış. Neyse gözümü açtım böyle. Bir bakıyorum etrafta doktorlar var. Dıt dıt sesleri geliyor. Bir şeyler oluyor. Anlamaya çalışıyor. Şöyle vücuduma bir baktım Sinan abi. Yüzüme bir dokunayım dedim. Vücudumun her yerini bembeyaz sarmışlar. Tek açık bölge gözlerim, bir de ağzım. Ağzımla da işte pipetle falan bir şeyler veriyorlar. Sürekli besleneyim diye. Hala ben şunu hissediyorum. Kafamın güzelliği var. Yani böyle bir şey olamaz. İnanmıyorum yani. Aradan 2 hafta geçmiş, ben yeni yeni uyanıyorum. Gözümü kapatıyorum, açıyorum Sinan abi, üzerimde bir ağırlık var. Meğer doktorlar morfin veriyorlarmış. Her gün vücudumdaki yanık yerleri tutup kesiyorlarmış böyle. Şimdi benim bünye de alışkın ya, verdikleri şeye de alıştı. Verdiler. Ben ayığım. Beni yatırdılar bir küvete. Böyle bildiğin sulu bir küvet. Bir baktım neşteri çıkardı. Dibi yanmış ya. Kazıması lazım. Doktora ben soruyorum hani bana ne çarptı? Elektrik çarptı falan diyorlar. Sormuşlar. 150 bin volt elektrik çarpmış bana o. 150 bin. Ben inanamadım. Hani normalde 150 bin volt çarptığı zaman kömür olman lazım. Ama işte benim elektrikle temasım olmamış. Elektriğe şu kadar yaklaştığın zaman seni zaten çekiyor. Orada bir akım var. O akım çarpmış beni. Yoksa kömür edecekmiş. O zorlu dönemde işte biraz akıllanmaya başladım. Yani hastanede düşünüyordum bu yaptığım nereye kadar gidecek diye. Ayaklarım tutmuyor, yürüyemiyorum. Yatağıma yemek getiriyorlar, yediriyorlar bana. Hiçbir şeyim tutmuyor. Ölü haldeyim yani. Neyse bir tane adam getirdiler. Adam ziftin içine düşmüş Sinan abi. Rapor topar hastaneye getirmişler. Adama işte ameliyat yaptılar vesaire. Adam biraz düzeldi, konuşmaya başladı. Öyle muhabbet açtı benimle. Ne oldu sana diyor. Şöyle şöyle bana böyle oldu diyor. Diyor bu Allah'ın işi diyor. Biz diyor bir günah işledik. Allah bunu bizden çıkartıyor ama burada diyor sabretmek lazım. Allah'a güveneceksin diyor. Terk etmeyeceksin Rabbini diyor. Sen iyilikte terk etmedin, güzel halde terk etmedin. O kötü halinde de terk etmeyeceksin. Bana nasıl mutlu oluyor. Ertesi gün adam vefat etti. Yani çok etkilemişti o adam beni. Bana verdiği nasihat hakikaten tesirli oldu. Ondan sonra 2-3 sene boyunca sürekli düşünme evresine girdim. Bir yerden tutmaya çalışıyorum ama eski kötü ahlaklarımı tam bırakmış değilim. Çünkü bir anda insan bırakamıyor yani kötü bir olay yaşasa bile. Takılıyorum, üzülüyorum. Diyelim ki kötü bir şey yaptım. Gece açıyorum, Kur'an dinliyorum. Ne alakaysa yani. Ertesi gün yine aynı uğur. Neyse bir gün böyle tam sıkıntılı olduğum evdeyim, böyle müzik dinliyorum. Azer Baba'dan işte bilmem ne şarkılarını dinliyorum. Sağ tarafta sakın bu sohbeti izleme diye bir şey çıktı. Zaten gerginim. Açtım. Sinan abi girişte bir konuşmaya başladı. Önce böyle dinliyordum. Sonra böyle dikkatlidir dinledim. Dedim aha bu. Aradığım şeyi buldum. O 3 sene boyunca o arayışımı tamam bu dolduracak dedim. Neyse dedim ben bu adamlar kim?
Hemen yazdım. Hayalhanem nedir? Kimdir? Nerede? Mersin'de. Tamam dedim, bunlar Mersin'deyse ben Mersin'e gideyim. Gideceğim de bir irtibata geçeyim hani. Sonra dedim ki bu sohbeti anlatan adam kim? Onu araştırdım. Mehmet Yıldız. Hemen girdim. Face'ten yazdım. Dedim ki işte böyle böyle benim bir durumum var. Sizle görüşmek istiyorum. Dedi ki işte yarın sohbete gel. Orada detaylı yüz yüze konuşuruz. Ben de tamam dedim. Gittim hemen baktım Mersin biletlerine. Saat 3'te bilet var. Bir pantolon, bir tişört, bir atlet falan 3 parça bir şey aldım. Sırtıma taktım. Çıkacağım evden. Arkadaşım dedi oğlum nereye gidiyorsun? Dedim oğlum ben gidiyorum. Bir heves uğruna gitme şöyle böyle. Oğlum ben gidiyorum dedim. Kafama koydum dedim. Gideceğim. O adama teşekkür edip geri geleceğim dedim. Arkadaşlar yok sen yapamazsın şöyle böyle aldım çantayı çıktım. Bu arada ben Afyon'da üniversite öğrencisiydim o zaman. Üniversiteden işte dedim Mersin'e gideyim. Mersin'e de 11 saat falan. Neyse otobüse bindim, bileti aldım. Gözümü kapattım, uyudum. Gözümü bir açtım. Saat böyle 7:15 falan. İyi hatırlıyorum. 7:15. Bir baktım otobüsteyim. Lan dedim ben niye otobüse bindim? Bir baktım Mersin'e bilet. Sonra dank etti. O zaman biraz vücudum hareketli olduğu için şuurum yerinde değil yani onu dinlerken izlerken falan. Dedim o kadar para verdik bari gideyim. Geldim indim hayalhanemin önünde işte buldum hemen. Kapıyı Gökhan açtı. İrfan abi varmış hayalde oturduk 2 saat muhabbet ettik. Dedim ben şöyle yaptım şu günahlara girdim bunları yaptım ne olacak bana ne olacak dedim ben. O da başladı anlatmaya. Tam dedim ne güzel ortam ya dedim. Her soruna cevap veriyorlar, çay içiriyorlar, muhabbet ediyorlar. Dedim ki şurada kalsak çok mu ya dedim. Tam onu derken İrfan abi dedi ki ya dedi sen bugün bir burada kal dedi. Yarın gidersin. Tamam dedim ben de ya kalırım dedim ya. Ondan sonra kalış o kalış. Bir daha da gidemedi. Ve şunu unutmamalı ki Sinan abi. Günahların seni çıkmaza götürüyorsa eğer Hazreti Yunus'u balığın karnından çıkaranı hatırla. Neden hayalhanem? Bunu ilk geldiğim zamanlar ben de düşündüm abi. Ya ben buraya geliyorum ama sanki beni oraya bir şey gönderiyor gibi. Neden geliyordum onu bilemiyordum. Sonra geldim gittim. Beni en çok hayalhanemde etkileyen şu oldu ilk zamanlar. Herkesin değişen bir hayatı vardı. Sonra dedim ki ben neden buradayım? Ben işte bu yüzden burada olmam gerekiyor ki benim gibi bilmeyen çok fazla insan var. Karşımızda baktığımızda bu abi gibi birçok örnek var. İçten edilen samimi bir duanın her şeyi değiştirebileceğini unutmamak lazım. Ben buradan bunu anladım. Neden hayalhanemiz? Hayalhanemde koşturmanın motive edici yönleri var. Bazı yerlerde öyle anılar geliyor, öyle mesajlar geliyor ki bunlar da bizim maneviyatımızı, evet hala yol bitmedi, hala mücadeleye devam, hala birine daha omuz olmamız gerekiyor, dirsek olmamız gerekiyor dedirten yerler var. Ben mesaj bakan ekipteyim. Her gün mesaj geliyor bize. Ve bu mesajlardan bazıları, hele 2 tanesi var ki benim hiçbir şekilde zihnimden silinmiyor. Yakın zamanda görüştüğüm bir abi var. Kendisi Kıbrıs'ta yaşıyor. 15 aydır hayalhanemi takip ediyormuş. Önce böyle bir muhabbet sohbette işte bir sürü dua etti. İşte şu videonuz çok güzel, bu içerik çok güzel diye falan. Abi dedim hani senin nasıl oldu, nasıl başladı? Kardeşim dedi bundan işte 1,5 yıl önce ben babamı kanser nedeniyle kaybettim dedi. 119 gün sonra annemi kaybettim dedi. Onu da kanserden kaybetmiş annesini. Bu kayıplar onu çok büyük boşluğa itmiş. İşte YouTube'da bu işin raconu nasılları tarzında böyle giriyor, laptopunu açıyor. Orada sabır videosuna denk geliyor. Ama sakallı adam ne anlatıyor falan böyle. Tıklıyor videoya. Videoyu bir izliyor. Abi böyle kendi söylüyor hani çarpıldım diyor yani. İçimde şimşekler çaktı diyor. Ayrı bir yıkım oldu içimde diyor. 5 vakit namaza başlıyor. 15 aydır 5 vakit namazlıyım diyor. İşte biraz da neden hayalhanemdesin bu yani. Yumurta dışarıdan kırıldığında bir hayat söner ama içeriden kırıldığında da yeni bir hayat başlar. En samimi değişimler her zaman içten gelen değişimlerle oluyor. Bu abimiz de hamdolsun içten gelen bir değişimle yeni bir hayata adım atmış oldu. Yakın zamanda iletişim kurduğum bir arkadaştan bahsedeyim. O da beni çok etkiledi. Yani dedim ki hala böyle delikanlı arkadaşlar var mı diye. Bize ulaşma nedeni şu. Abi işte yeni bir hayata adım atıyorum. Yeni bir sayfa açıyorum kendime. İstanbul'da kadınların gideceği bir yer var mı? Ben de orada istihdam olayım. Ben de orada güzel adım atayım diye. Kardeşim şu anlık yok falan ama ilerleyen zamanlarda olur inşallah. Ne zamandan beri Hayal'i takip ediyorsun deyince film orada koptu abi yani. Birkaç aydır Hayal'i takip ediyor. Kendi yaptığı işten bahsetti biraz. İşi şu. Gece kulüplerinde dansçı ayarlıyor bu arkadaş. Telefon geliyor, dansçı ayarla. Telefon geliyor, oraya bayan arkadaşları yönlendiriyor. Alkol. Ya çok ama çok hızlı bir alemi var. Sevgilisi var. Bir yerde bir video denk geliyor karşısına. Ki ya böyle hızlı hayatlardan değişen oluyorsa ben de değişirim diyor. Çünkü içerisinde o vicdan ölmemiş. Ben de bir deneyeyim, ben de bir adım atayım diye niyet etmiş içinden. O video bu video derken Mehmet abinin namaz videosuna denk gelmiş. Senin namazın yoksa
kabirde diğer amellere geçilmeyecek. Çünkü birinci vazifemiz namaz yani. İman sonra namaz. Namazlara ufaktan başlıyor. Bir tefekkürünü söyledi bana. Yine kulübe gideceği zaman durduruyor otobüsü, elini cebine bir atıyor. Evet, burada para var. Burada da para var. Akbil de var ama akbil boş. Yaptığı tefekkür şu. Yani cebinde paran olduğu halde, akbilin de olduğu halde, o akbil boş olunca seni halk otobüsüne bile almıyorlar. Namazın yoksa kabirde nasıl geçeceksin sen diye orada bağlantıyı çok vicdanlı bir şekilde kuruyor. Benim de çok hoşuma gitmiş yani. Harbi dedim delikanlı ya. Yani bir yerde bataklık var, bir yerde de böyle vicdan var ama o bataklığa rağmen o sümbül, o filiz hala yeşermiş yani, meyve vermiş. Süreç biraz ilerledi. Koronavirüs araya girince kulüpler kapandı. Şimdi diyor ki abi fatura var, kira var, kendimi geçindirmem lazım. Yalnız başına yaşayan bir arkadaş, bir de İstanbul gibi bir yerde. Abileri zaten yıllar önce bağ koparmış. Çok sıkıntılı bir şekilde yani insanın aklını alabileceği seviyede bir ayrılık değil yani bu. Çok kötü bir ayrılık. Annesi 3 sene 4 sene önce kanserden vefat ediyor. Babası ikinci bir evlilik yapıyor. Teknelere bu sefer dansçı götürmeye başlıyorlar. Bu arkadaş yine o işi organize ediyor. Bu videolarla o süreçte biraz da haşir neşir olunca diyor ki ya artık tamam bir iki kılıyoruz da şu en azından yatsıları bir düzene bindireyim diyor. Yatsı yıkılıyor, sonra tekneye gidiyor. Öbür gün yatsı yıkılıyor, tekneye çalışmaya gidiyor tekrar, işi organize etmeye gidiyor. Hamdolsun bu ufak adımlar dahi öyle bir yere diyor ki içerisinde bir tarafta namaz, bir tarafta iş. Artık bu namaz o işi kendisi midesini bulandırmaya başlıyor. Bir yerden sonra artık bunun önünü kesiyor. Tamam diyor ben alkolü bırakıyorum diyor. Namazı kılıyor, tekneye gidiyor, alkol yok, uyuşturucu yok. Artık bu işin böyle devam etmeyeceğini anlıyor. Tamamen tekne işini de bırakıyor. Arkadaşları zorluyor. Ya bu iş sensiz olmaz. Hadi gel tekrar bu işi organize et. Hem nasıl yapacaksın? Tek başınasın. İstanbul'un yükünü nasıl çekeceksin gibi faturalarım var, şu var, bu var diye. Yok diyor ben bir defa adım attım diyor, artık geri dönmeyeceğim diyor. Tabii namazlar biraz daha artıyor. 5 vakite dönüyor hamdolsun. İlerleyen süreçlerde üniversite sınavına giriyor. Öğretmenliği kazanıyor. O dönem açıklanıyor işte üniversite sınavları. Sonrasında bir yere başvuruyor. Ondan sonuç gelmiyor ama bu beklemede. Tam her şeyin en sıkıntı olduğu bir anda para suyunu çekmiş. Aile zaten bağlar kopuk. Bir telefon geliyor. Gel bu akşam bir iş var, 2 saatlik bir iş var. Şu işi organize et, 2000 lira paranı al git. Bir gecede yani. O da artık illallah etmiş böyle. Habire taciz. Bir o arıyor, iş teklif ediyor, bir o arıyor, iş teklif ediyor. Şu işi gel organize et diye. En son hepsinin telefon numarasını engelliyor. Ve en çok paraya ihtiyacı olduğu anda yapıyor bunu. Abi işte Risale'ye başladım. Erkek arkadaşım bana mesaj attı. Abicim dedim, madem güzel bir adım attın, temiz bir başlangıç yaptın, onu da hayatından çıkar. 5 dakika sonra engelledim. Onu da hayatından çıkartıyor. Sebepler sahtedir. Allah size bir yol açarsa kimse kapatamaz. O yüzden sadece Allah'tan isteyin. Bir gün Konya'da, Konya kermesindeyiz. Bir tane 15 yaşlarında bir çocukla konuşuyor. Bizim kardeşlerden bir tanesi. Böyle tam girerken kerme salonuna bir kulak misafiri oldum. Çocuk böyle İslamiyet'i tenkit edecek bir şeyler söylüyor. O 15 yaşındaki kardeş. Neyse ben girdim böyle kermes yaptığımız yere. İşte kermeste bulunduğum tezgah, Kur'an-ı Kerim'lerin olduğu tezgahtı. Orada durdum. Ondan sonra o çocuk baktım aradan biraz zaman geçti, içeriye girdi. Dolandı geldi benim olduğum Kur'an-ı Kerim'lerin olduğu tezgahta durdum. Böyle biraz bakındı. Dedi ki siz dedi inandığınız Tanrı'nın dedi merhametli olduğunu mu düşünüyorsunuz dedi. Çocuk böyle bir soru sorunca ben de şaşırdım yani. Neden böyle düşünüyorsun dedim. Tabii evet merhametli olduğunu düşünüyorum da dedim. Sen neden böyle düşünüyorsun yani? İşte çocuk aklındaki soruları sordu. Biz de aklındaki soruları cevaplandırmaya başladık. İşte kardeşim bu yüzden dolayı ahiret olması lazım. Bu yüzden dolayı bir Allah'ın olması lazım vesaire böyle. 15-20 dakika sonra çocuk bir açılmaya başladı. Hayat hikayesini anlatmaya başladı bu çocuk. Bak çocuk 15 yaşında. 5 yıldır Konya'da kalıyormuş. Bu çocuk diyor ki babam annemle beni öyle bir dövüyordu ki her gün ağzımız yüzümüz kan içerisinde yerden ayağa kalkamıyorduk. Annem evi terk etti. Bunu ben de anlatırken yani tüylerim diken diken oluyor bazen. Çok da sinirleniyorum. Ben 10 yaşında Ankara'dan Konya'ya geldim tek başıma ve 5 yıldır işte müzik yaparak vesaire sokakta kalaraktan hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Şimdi çocuğun yaşadığı şeyler çok kolay değil yani. Ve bu çocuğun kalbinde derin yaralar oluşmuş. Ve biz orada o çocukla ilgilenmeye başladık. Hayalhanemdeki diğer kardeşlerle beraber. Konuştuk 45 dakika, 1 saat vesaire konuştuk. Aklındaki sorular geçtikten sonra kardeşin gönlüne girmeye çalıştık. Mesele burada zaten. Hayalhanemin şu an yapmaya çalıştığı şey de bu. İnsanların gönlüne girebilmek. Çünkü bir insanın imanına vesile olmak istiyorsan önce onun imanın bulunduğu yere girmen lazım. Kalbe girmen lazım. Hayalhanemde insanların kalbine girmeye çalışıyor o noktada. O kardeş de 1 saat falan böyle oturduk konuştuk vesaire. Kelime-i şehadet getirdi. Müslüman oldu elhamdülillah. Ondan sonra işte namaza vesile oldu, namazdan vesile oldu. Böyle yüzlerce binlerce insan var yani. Neden hayalhanedesin? Kocaeli kermesiydi. Tahmin ettim ben dedim bu bizi takip etmiyor belli.
Geldi, ben de şeyim böyle hani bizi tanıması açısından bir tane kitap hediye ettim orada yani. Onları da seviyorum hani yeter ki hayalhanemi tanısın, belki videolarla hayatı değiştir niyeti düşüncesi var bende de. Neyse baktım takip etmediğini hissettim. Bir tane dedim size bir kitap hediye edebilir miyim? Tabii dedi. Verdim bir tane kitap. Neyse gitti. Ondan sonra bana Instagram'dan bir mesaj geldi. O kitabı hediye ettiğim kişi. Yurt dışında büyümüş, konuşması tam Türkçe bile değil, ateist bir ailede büyümüş ve çok başarılı bir abla. Kitabı okuduktan sonra hayalhanem aklında kalıyor. Sosyal medyadan beni buluyor, bana mesaj atıyor. Ben bu kitabı okudum ve bir şeyler uyandı bende diyor. Diğer kitapları da göndereyim dedim ben. Şimdi Risale'yi göndereceğim ama bir zemin hazırlamam lazım. Niye? Türkçe konuşmasını daha tam bilmiyor. Yeni yeni öğreniyor ama anlıyor yani, kafa zehir. Onları da gönderdim. Bitirdi. İştiyakı arttı. Dedim senle Risale okumaya başlayalım biz. Gönderdim bir tane de Risale. 3 ayda külliyatı bitirdi. Tesettüre girdi. Ondan sonra bugün aldım haberini de. 84 kişinin imanına vesile olmuş şu an. Nasıl geldi? Tanımıyor. Bir kitap mı? Evet, bir kitap. Şu anda derdi Amerika'ya gidip güzel üniversitelerde İslam'ı tebliğ etmek gibi bir gayesi var. Şu an Boston'a bilet aldı. Orada gidip İslam'ı tebliğ edecek oradaki üniversitelerde. Kendisi imanla tanıştıktan sonra gerçekten samimi bir şekilde birilerinin imanla vesile olma çabası oluştu yani onda. Merak ediyorum yani. Bizim yapmadığımızı Allah başkasının eliyle yaptırıyor. Allah bizi affeder mi diye çoğu bu soruyu soruyor. Ama bilse annelerimiz bile ne yaparsak yapalım bizi affediyor. O şefkati anneye veren Allah affetmez mi bizi ya? Öyle bir hayatların değişmesini falan görünce böyle insan da gerçekten evet benim burada olmam lazım. Benim başka gidecek kapım yok. Düşünceleri ve duyguları, hisleri oturuyor. Bu az önce anlattığım gibi 15 yaşındaki kardeşler gibi yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan var. İşte hayalhanemin ulaşmaya çalıştığı nokta burası yani. Ben o yüzden hayalhanemdeyim diyebileceğim bir örnek de bu zaten yani. Bakıyorsun etrafındaki her şey bir gün seni terk edip gidiyor. Az önce bahsettim ya ilk başlarda işte böyle bir saçma sapan bir aşk acısı çekiyorsun. Ya bu başka bir insanın iş hayatında çektiği bir dert olur. Başka bir insanın aile hayatında çektiği, başka bir insanın eşiyle olur, başka bir insanın malla mülkle olur ama bir gün bir bakacaksın ki hepsi elinden gitmiş yani. Neyi kaybedersek kaybedelim, Rabbimizi kaybetmeyelim. Allah her şeyin yerini doldurur ama hiçbir şey Allah'ın yerini dolduramaz.